Banka kartı ve kredi kartı. Hadi kredi ve banka kartlarından bahsedelim. Her ikisi de satın aldığınız şeyler için ödeme yaparken nakit yerine kullanılır. Yanınızda para taşımaya göre daha güvenlidir ve hemen hemen her yerde kabul edilir. Bu kartlarla yaptığınız harcamalarla ilgili detayları dijital bankacılık kanalları üzerinden görebilirsiniz. Bu sayede yaptığınız bütçeyi takip etmeniz kolaylaşır. Bu kartlarla yapacağınız işlemler kayıt altında olduğu için kayıt dışılığın önlenmesine de katkıda bulunursunuz. Ancak banka ve kredi kartı arasında bazı temel farklar vardır. Banka kartı, bankamatik kartı, ATM kartı, para kartı olarak da isimlendirilebiliyor. Bu kart banka hesabınıza bağlı olarak çalışır. Böylece harcadığınız para doğrudan banka hesabınızdaki bakiyeden düşer. Buna nakit kullanmanın daha pratik hali de denebilir. Paraya nakit olarak ihtiyacınız olduğunda banka kartınızla bankanızın ATM'sinden ya da varsa anlaşmalı diğer ATM'lerden ücretsiz bir şekilde para çekebilirsiniz. Kredi kartında ise satın alma işleminde kendi paranızı kullanmak yerine kartı veren kuruluşun parasını geçici olarak kullanırsınız. Harcama döneminizin sonunda ödeme bilgilerini gösteren hesap ekstreniz oluşur. Son ödeme tarihine kadar geri ödeme yapmamanız durumundaysa faiz işlemeye başlar. Yani belli bir süreye kadar banka kartıyla hemen hemen aynı işlevi görür. Bu süreden sonra yaptığınız harcama bir kredili işleme dönüşür. Kredi kartıyla da ATM'den para çekebilirsiniz. Bu nakit avans işlemidir. Ancak burada banka tarafından belli bir ücret kesintisi olacağını ve nakit çektiğiniz paraya hemen faiz işlemeye başlayacağını unutmayın. Kredi kartları ayrıca ihtiyaç kredisi kullanmanın da bir alternatifidir. Kredi kartları üzerinden belli limitler dahilinde aylık taksitlerle geri ödeyebileceğiniz bir taksitli nakit avans kredisi de kullanabilirsiniz. Banka kartının en büyük artısı harcama yaparken faiz giderine katlanma olasılığınızın bulunmamasıdır. Alacağınız ürünün fiyatı neyse o kadar para ödeyeceğinizden emin olursunuz. Banka kartı sahip olmadığınız parayı harcamanıza engel olur ve bu şekilde bütçenizi yönetmek de daha kolay olacaktır. Hesabınızda satın alma işleminizi karşılayacak kadar nakit olmadığında ödeme yapmamak borçlanmanızı engellese de bazen sizi zor duruma da düşürebilir. Diyelim ki aracınızın lastiği patladığı için yolun kenarında mahsur kaldınız. Hesabınızda yeterli para yoksa banka kartınızın bir işlevi olmayacaktır. Çekici hizmeti ve yeni lastik için yapacağınız ödemede kredi kartı kullanmak size yardımcı olabilir. Kredi kartı aynı zamanda bir kredili ürün olduğu için kredi notunuzu da etkiler. Kredi kartını düzenli olarak zamanında ve asgari tutarın üzerinde ödüyor olmanız, kredi notunuzun yükselmesini ve kredi verenler nezdindeki kredibilitenizin artmasını sağlar. Bu ileride konut veya taşıt satın almak için bankaya yapacağınız kredi başvurusunun değerlendirilmesini olumlu yönde etkiler ve daha uygun şartlarda kredi kullanmanıza yardımcı olur. Kredi kartı, borcunuzu her ay tam olarak ödediğinizde faizsiz alışveriş yapmanızı sağlamanın yanında, yaptığınız alışverişler dolayısıyla size ödül puanları da kazandırabilir. Bu imkan banka kartlarında bulunmaz ya da çok kısıtlıdır. Kredi kartı ve banka kartını en net ayrıştıran özelliklerden biri de kredi kartında taksitlendirme özelliği olmasıdır. Banka kartlarıyla yapılan harcamalarda ancak kredili mevduat hesabınız varsa taksitlendirme olabilmekteyken, kredi kartıyla birçok farklı harcamayı belli sınırlar dahilinde taksitlere böldürerek ödeyebilirsiniz. Bu özellikle beyaz eşya, mobilya gibi yüksek tutarlı harcamalarınız için büyük kolaylık sağlayabilir. Ancak her taksitlendirme ürün ve hizmetlerin peşin fiyatı üzerinden olmayabileceği için alışverişinizi tamamlamadan önce mutlaka taksitli tutarı da öğrenmelisiniz. Kredi kartının birçok dezavantajı da vardır. Ödemelerde gecikmeye düşmeniz durumunda kredi notunuz bundan olumsuz etkilenir. Ödeme güçlüğü yaratacak şekilde çok fazla harcama yapmamak, gereksiz yere pek çok ürünü taksitte almamak, kredi kartı kullanımında çok önemlidir. Çünkü kredi kartının ödemede yarattığı kolaylık, aynı zamanda kontrolsüz borçlanmaya da yol açabilir. Eğer borcunuzun tamamını ödeyemeyecek duruma gelir ve yalnızca asgarileri ödeyebilirseniz, finansal durumunuz kötüleşebilir. Çünkü bir yandan harcamalarınıza devam ederken, bir yandan önceki borçlarınız nedeniyle sürekli faiz işleyecektir.